Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı. 3 yılda çok şeyler oldu. Çok sert geçti. Şu anda biraz sanki yumuşamış gibi ama hala 15 Temmuz hafızalarda çok canlı. 3 yıla damgasını vurdu. Daha bir süre daha vuracağı benziyor. Bir bilanço çıkartmak istediğimiz zaman olayın çok boyutu var. Hepsini birden ele almak bayağı zaman gerektirir ama hızlı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Olabildiğince önemli konuları ele alarak ki bu 3 yıl boyunca değişik aşamalarda bu değerlendirmeleri yaptım. Bir toparlama anlamında bakacak olursak 3 yılı şunu görüyoruz, Türkiye'ye yapılmış, Cumhuriyet tarihinde Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüklerden birisi. Birincisi midir? O ayrı bir tartışma konusu. Çünkü 12 Eylül gibi, 12 Mart gibi, 27 Mayıs gibi darbeleri yaşamış bir ülke Türkiye. 15 Temmuz belki de en önemli başarısız darbe girişimi olarak, başka darbe girişimleri de var ama en önemli başarısız darbe girişimi olarak tarihe geçti ve bu arada Türkiye'ye bir yığın kötülüğün, kötü şeylerin Türkiye'de yaşanmasına neden oldu. Aslında kötülükten iyilikler çıkar ama burada maalesef bu kötülüğün ardından bu kötülüğün yarattığı zeminde Türkiye daha iyi bir ülke olma yolundaki şansı büyük ölçüde kaybetti. Böyle bir acı bir durum var. Yani Fethullahçılar, Fethullah Gülen'in kendisi ve onun emrinde hareket eden kişilerin Türkiye'ye yaptıkları kötülük Türkiye'nin yanına kaldı. Yani orada şu olabilirdi, siyasi iktidar 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olduğu birliğini sağlamak için kullanabilirdi ve buradan Türkiye'ye darbeye en iyi cevap olacak olan çoğulcu demokrasiyi, kuvvetler ayrımını yeniden inşa etmekte bu darbe girişimini bir vesile olarak kullanabilirdi. Buradan hareketle Türkiye daha demokratik bir ülke, daha özgür bir ülke olabilirdi ama tam tersine bu darbe girişimi üzerinden geliştirilen bir söylemle Türkiye daha otoriter, daha baskıcı bir ülke haline geldi. Hukuk devletinden uzaklaştı, demokrasiden iyice uzaklaştı. Temel hak ve özgürlüklerin çok ciddi bir şekilde devlet eliyle ihlal edildiği bir ülke haline geldi. Bunun birçok boyutu var ama ilk günden itibaren bu hususu vurgulayanlar oldu. Bunlardan birisi de bendim. Soru şuydu, Türkiye bu vesileyle gerçekten daha iyi bir ülke mi olacak, daha demokratik bir ülke mi olacak, yoksa bu bahaneyle daha kötü yerlere mi sürüklenecek? Evet, 15 Temmuz bir nevi Türkiye'de hukuktan, demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden uzaklaşmanın bahanesi olarak kullanıldı ve olağanüstü hal rejiminin alabildiğine uzatıldı. Olağanüstü hali de olağanüstü hal döneminde alabildiğince hoyrat uygulamalara geçildi ve bu yaratılan atmosferde Türkiye'de sistem de değiştirildi. Başkanlık sistemine geçildi ama gördük ki sistem tekrar tıkandı. Bir yılda başkanlık sisteminin tıkandığını, çok ciddi bir krize girdiğini görüyoruz. Bunlar neden böyle oldu? Biraz öncesine bakmak lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye yaklaşık bir yıl önce önemli bir seçim yaşadı ve 7 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarını kaybetti. Ve bu da Türkiye'de artık AKP'nin ve Erdoğan'ın ülkeyi yönetemediğinin, tek başına yönetemeyeceğinin tescillenmesi oldu. Ancak Erdoğan bu seçim sonuçlarını kabul etmeyip ülkeyi yine bir seçime götürdü ve 1 Kasım'da 2015'te Türkiye'de tekrar AKP iktidarına, tek başına iktidarına tanık olduk. Bu arada Türkiye'de yaşananlar malum, Türkiye'de yaşanan, o dönemde yaşanan kaos,
gerginlik malum. Ama 7 Haziran seçimleri bize AKP'nin ve Erdoğan'ın çok ciddi bir ideolojik ve politik kriz içerisinde olduğunu göstermişti ve bu anlamda 15 Temmuz darbe girişimi bir anlamda bir can kurtaran simidi oldu AKP ve Erdoğan için. O büyük ideolojik ve politik boşluk 15 Temmuz ve Fethullahçılık, kendi deyimleriyle FETÖ karşıtlığı üzerinden bu boşluk doldurulmak istendi. Bayağı da bu konuda yol alındı. Ama sonuçta geçen 3 sene içerisinde gördük ki aslında bu da tek başına yetmiyormuş. Ya da şöyle söyleyelim, kriz o kadar derindi ki 15 Temmuz ve Fethullahçılık karşıtlığı ancak bir süre idare edebildi. Şöyle bir özet bilanço çıkartmak mümkün bence. Bu darbe girişimi, Fethullahçıların yaptığı aleni olan, Fethullah Gülen'in emrettiği aleni olan bu darbe girişimi Türkiye'nin ömründen çok çaldı. Ama öte yandan AKP'nin ve Erdoğan'ın iktidardaki ömrünü uzattı. 3 yıl gibi bir uzatma, belki de daha az aslında. Ve şimdi Türkiye 15 Temmuz'da ve Fethullahçılıkla hesaplaşmasını bir yandan sürdürürken, diğer yandan 7 Haziran'da yakalamış olduğu, 2015'te yakalamış olduğu tabloyu, bir nevi 23 Haziran'da tekrarlandı bu tablo. Tablona bağlı olarak kendini yeniden inşa etmekle karşı karşıya. Bir olayın Fethullahçılık boyutuna bakacak olursak, örgüt çok ciddi darbe yedi Türkiye'de. Türkiye'deki varlığı büyük ölçüde etkisizleştirildi ama hala süren operasyonlar var. Ordudaki, emniyetteki, bürokrasideki yapılanmalarına yönelik olarak, sivil toplumdaki yapılanmalarına yönelik olarak operasyonlar hala sürüyor. Bu tam anlamıyla bitmediğini gösteriyor ama büyük ölçüde tamamlandı. Binlerce kişi içeri atıldı, kadın erkek, özellikle kadınlar çocuklarıyla beraber içeri atıldı. Çok kişi mahkum oldu, bazı davalar sürüyor ve çok sayıda kişi iltisaklı olmak, ki bu 15 Temmuz'un Türkiye'ye hediye ettiği bir kavram, iltisaklı olmakla, iltisaklı oldukları gerekçesiyle işlerinden oldular. Tam anlamıyla özgürlüklerinden olmasalar bile bir nevi vebalı ilan edildiler ve yalnızlaştırıldılar. İyice güçlerini ekonomik anlamda ve psikolojik anlamda güçlerini yitirdiler. Tabii bu arada iltisaklı olduğu için, yani iltisak ne oluyor? Diyelim ki amcası, eniştesi FETÖ davasından yargılanıyor ya da kaçak vesaire. Kendisi de işini kaybediyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama öte yandan bazı iltisaklı kişilere de dokunulmadığını biliyoruz. Darbenin en üst düzeydeki isimlerinden birisinin kardeşi pekala büyükelçi olarak atanabiliyor. Burada yanlış olan kardeşim büyükelçi olarak atanması değil, Şaban Dişli'yi kastediyorum. Yanlış olan akrabaları nedeniyle insanların mağdur edilmesi, sırf akrabalık ilişkileri nedeniyle. Benzer bir örnek Bakan Pakdemirli'de de var. Onun da bir kardeşi içeride, FETÖ'den içeride. Çıkmış olabilir ama en azından içeri girdiğini biliyoruz. Çıkıp çıkmadığına emin olmadığımı söyleyeyim. Ama bir kardeş içeride, bir kardeş pekala bakan olabiliyor. Burada bakan olmasında bence bir sorun yok ama birçok kişinin, özellikle Anadolu'da birçok kişinin akrabalık, hatta arkadaşlık ilişkisi nedeniyle ya da cep telefonunda o kişiyle konuştuğu vesaire gibi gerekçelerle işlerinden edildiğini biliyoruz. Bir diğer yandan Fethullahçılar önde gelen kadrolarının ciddi bir kısmını kaçırdılar. Gerek darbenin kısa bir süre öncesinde, gerek darbe girişiminin, gerek darbe girişiminden kısa bir süre sonra ve bunlar Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve değişik yerlerde yaşıyorlar ve halleri de çok sorunlu değil sanki. Ama öte yandan imkanları olmayanlar, kaçamayanlar ya da örgüt organizasyonuyla kaçamayanlar burada çok kötü
durumlarda kaldılar. Bazıları kendi imkanlarıyla kaçmaya çalıştı, kaçanlar oldu ama bazılarının da Ege'de ve Meriç Nehri'nde boğularak hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz. Aileler, çocuklar, kadınlar hayatlarını kaybettiler. Böyle çok acı olaylara da tanık olduk. Böyle bir bilançoyu da örgütün hanesine yazmak lazım. Bir diğer bilançoda devlet Maarif Vakfı eliyle örgütün yurt dışındaki okullarını devralmaya çalıştı. Bazı ülkeleri ikna edebildi, bazılarını ikna edemedi. Ama şunu biliyoruz ki yurt dışındaki Fethullahçılık yapılanmasına karşı Türkiye çok ciddi bir faaliyet yürütüyor. Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da devletler ikna edilmeye çalışılıyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok yoğun faaliyet yürütüyor. Bazı yerlerde de yerel güvenlik güçleriyle bir şekilde anlaşılıp bazı Fethullahçıların istihbarat operasyonlarıyla yakalanıp Türkiye'ye getirildiklerini de biliyoruz. Burada işbirliği olmadan bunun olması mümkün değil. Bir son not, özellikle Ankara'da son dönemde çok sayıda kayıp iddiasının da Fethullahçılık bahsinde gündeme geldiğini ve bu kayıpların en son cumartesi annelerinin bir önceki buluşmasında da kayıp ailelerinin orada beraber kayıplarını anlattıklarını da biliyoruz. Bu da Fethullahçılıkla ilgili husus. Ama bir diğer husus tabii ki ülkeyi Fethullahçılık bahanesiyle tam bir açık hava hapishanesine dönüştürmeye çalışan bir iktidara tanık olduk. Çok sayıda kişi işinden oldu, ekmeğinden oldu. Çok sayıda yayın organı kapatıldı. Bunların bir kısmı Fethullahçıydı ama önemli bir kısmı da Fethullahçılıkla hiçbir alakası olmayan, özellikle Kürt medyasının yayın organları kapatıldı. Solcular, Kürt hareketinin yakın duran isimler işlerinden oldu. Kısmen bazıları özgürlüklerinden oldu ve üzerlerine çok büyük bir baskı kuruldu. Var olan baskılar daha da arttırıldı ve burada da gerekçe Fethullahçılıkla mücadele oldu. Ama gördük ki Fethullahçılıkla mücadele altında muhalif olan herkese 15 Temmuz darbe girişiminin hazırladığı zeminde devlet açıkça çok sert bir şekilde baskı politikaları uyguladı ve işin tabii ki acı yanı yurt dışında Fethullahçılar yaptıkları propaganda çalışmalarında kendi taraftarlarını, kendi üyelerinin ya da yakınlarının başlarına gelenden ziyade kendilerinden olmayanlara yapılan uygulamaları öne çıkarttılar ve bu anlamda tabii ki en çarpıcı olay barış akademisyenleridir. Barış akademisyenleri de yine 15 Temmuz sonrasında oluşturulan otoriter atmosferde devletin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tabii ki dolayısıyla devletin hışmına uğradı ve çok büyük bir hesaplaşmayı burada barış yanlısı büyük bir kısmı siyasi iktidara muhalif olduğu bilinen kişilere karşı bir intikam operasyonuna vesile yapıldı. Sonuçta baktığımız zaman Türkiye'nin gerçekten ömründen çalındı. Çok büyük bir fırsat kaçırıldı. Tabii ki kötü bir olaydı ama bu tür kötülüklerden iyi dersler çıkartılırsa Türkiye çok daha iyi bir ülke olabilirdi. Ancak bu olmadı. Tam tersine var olan kötülüğün üzerine Türkiye'ye yeni kötülükler, yeni sorunlar, yeni geri adımlar eklendi. Tabii ki darbe başarılı olsaydı çok daha beter bir ülkeyle karşı karşıya kalacaktık. Ama bu varsayımdan hareketle ülkede yaşanan hak ihlallerini, demokrasiden sapmaları meşrulaştırmak asla söz konusu olamaz. Ve döndük dolaştık, 3 yıl sonraya geldiğimiz zaman en son 31 Mart ve daha sonra 23 Haziran seçimlerinde gördük ki artık siyasi iktidarın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ muhabbeti, FETÖ karşıtlığı üzerinden kitleleri hareket etme kapasitesi artık son noktasına gelmiş. Bugün göreceğiz yine büyük şeyler olacak, törenler olacak.
Atatürk Havalimanı'nda, kapatılan Atatürk Havalimanı'nda buluşulacak vesaire. Sürekli zaten televizyonlar, yayın organları bu konuyu ele alacak ama bunun eski heyecanı yaratmadığı, yaratamayacağı da ortada. Şu anda görüyorsunuz Yeni Kapı mitingi var. O mitinge HDP'nin çağrılmaması baştan aşağı yanlıştı ve zaten oradaki meselenin tam anlamıyla Türkiye'yi birlikte darbecilere karşı demokrasi safında bir araya getirmek olmadığı o haliyle, davetlilerin eksik olmasıyla belli olmuştu. Ama yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir mitingdi, Yeni Kapı'daki miting. Ama kısa bir süre sonra aynı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar tarafından şeytanileştirildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun da 15 Temmuz konusunda daha eleştiriler bir takım tutumlar takındığını gördük. Türkiye'de 15 Temmuz bütün ülkenin birleştirileceği bir zemin olmak yerine siyasi iktidarın kendi iktidarını korumak için, kendi bekasını korumak için başvurduğu temel strateji olan kutuplaştırmayı tırmandırma stratejisinin bir enstrümanı haline getirildi maalesef. Ve bu nedenle 15 Temmuz'u birilerine, yani Türkiye'de demokrasinin 15 Temmuz karşıtlığını, siyasi iktidar demokrasi savunuculuğu yerine baskının temellerini güçlendirme argümanı olarak ya da enstrümanı olarak kullanıyor olması da toplumun diğer kesimlerinde 15 Temmuz konusunda açıkçası en azından kayıtsızlık ya da sorgulamayı da beraberinde getirdi. Burada gerçekten 3 yılda yaşananlar nedeniyle insanların ilk anda 15 Temmuz'a karşı duyduğu nefret ve öfkede bir azalma olduğunu müşahede etmek mümkün. Bu acı bir gerçek ama böyle. Çünkü 15 Temmuz ve FETÖ meselesi ulu orta, her vesileyle beğenilmeyen, hoşlanılmayan kişilere karşı kullanılır oldu. Yani Fethullahçı olduğu defalarca kanıtlanmış kişiler iktidara sırtlarını dayayarak başkalarını, hoşlanmadıkları insanları Fethullahçı olarak tanımlayabildiler. Ya da iktidar hoşlanmadığı siyasetçiler hakkında yargıya talimatlar vererek FETÖ'den soruşturmalar, araştırmalar, incelemeler başlatabildi. Ama bu arada Fethullahçılığın siyasi ayağına yönelik olarak ciddi hiçbir adım atılmadı. Bu konuda meclise getirilen önergeler iktidar ve ortakları tarafından düzenli bir şekilde reddedildi. Eğer sivil toplumda uygulanan, KHK'lar konusunda uygulanan ölçütler siyasetçilere uygulanmış olsaydı, yani iltisak ya da işte Zaman Gazetesi'ne abone olmak, Bankasya'da hesabı olmak gibi hususlar, bunu çok daha fazlalarını, mesela Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirmek ya da başka yerlerde Fethullah Gülen'le ve Fethullah Gülen'in önde gelen isimleriyle fotoğraflar çektirmek, Fethullah Gülen'e durup dururken olur olmaz yerlerde övgüler düzmek gibi hususlar pekala insanların etkisizleştirilmesinde ellerindeki imkanların alınmasına gerekçe olabilirdi. Böyle bir şey olması durumunda Türkiye'de iktidar partisi başta olmak üzere tabii ki aktif siyasette yer alan milletvekili, parti yöneticisi insanların büyük bir kısmının tasfiye olması gerekirdi. Benim bir formülüm var. Birçok olayda bu çok geçerli olduğunu gördüm. Kim ki Fethullahçılık konusunda kırmızı görmüş boğa gibi ortalığı yıkıyorsa, onun geçmişinde illaki bir Fethullahçılıkla ve hatta Fethullah Gülen'in kendisiyle çok yakın ilişki vardır. Bunun örneklerini saymakla bitmez ve hala geçerli olan bir formül bu. Bakıyorsunuz bugün Fethullah Gülen üzerinden, Fethullahçılık üzerinden ve 15 Temmuz üzerinden önüne gelene kılıç sallayanların büyük bir kısmı gerçekten fotoğraflar, aile fotoğrafları, dizi fotoğraflar,
silinmesi unutulmuş tweetler ya da silinmiş ama kayda geçmiş tweetler vesaire. Kendi yaşadığım bir yıl örnek var. Bir tanesini sadece vermek istiyorum. Dershane krizi başladığı zaman, o zamanlarda Vatan Gazetesi'nde yazıyordum ve bunun Gülen Erdoğan Savaşı'nın başlaması olarak, muharebesi demiştim hatta o tarihte, başlaması olarak ilan etmiştim. Bu yönde analizler yapıyordum. Her iki taraf birden bana fitnecilikle, her iki taraf birden beni fitnecilikle suçlamıştı. Aralarına nifak sokmakla suçlamıştı. İsimler gözümün önüne geliyor. Kerli ferli siyasetçiler vesaireler. Ama sonra aynı kişilerden bazıları bana yeterince Fethullahçılıkla mücadele etmediğim gibi bahanelerle, gerekçe, iddialarla, hatta beni FETÖ'cülükle suçlamaya kadar vardıranlar bile olmuştu. Bunlar komik hususlar ama maalesef bunu yapan kişiler hala bugün Türkiye'de Fethullahçılıkla mücadele iddiasıyla ya da kendi deyimleriyle FETÖ'yle mücadele iddiasıyla iktidarda yer alabiliyorlar. Dolayısıyla hesaplaşma tamamlanmış değil ve hesaplaşmanın gerçek anlamda olabilmesi için Türkiye'nin demokratik bir ülke olması gerekiyor. Ama yakın bir zamanda hem Türkiye'nin demokratikleşmesinin olumlu anlamda güçleneceğini ve buna bağlı olarak da 15 Temmuz'la, Fethullahçılıkla, Fethullah Gülen'in kendisiyle ve ona her yönden destek veren ile hesaplaşmanın gerçek anlamda yapılabileceğini tahmin ediyorum. Ümit ediyorum aynı ama bunu bir anlamda öngörüyorum diyebilirim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.